Herkese merhaba. Öncelikle bir haber vereyim. 1000 aboneyi geçtik. Abone olan, izleyen, beğenen, yorum yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 1000 aboneyi geçince tanışma ve teşekkür videosu yapacaktım. Bu vaadimi unutmadım. Kısa süre sonra yapacağız inşallah diyelim ve konumuza dönelim. Biliyorsunuz haftada bir ucuz satılık müstakil evler videosu yapıyoruz. Yine haftada bir kiralık müstakil evler videosu yapıyoruz. Bu hafta yapmadım gerçi bayramdan dolayı düzgün ilan yoktu. Haftada bir de bu videoda olduğu gibi ucuz ekonomik fiyatlı daireler ve müstakil evler, köy evleri ortaya karışık video yapıyoruz. İlk bölümde daireler, ikinci bölümde müstakil evler ve köy evleri olacak. Hangisi ilginizi çekiyorsa direkt o bölüme geçebilirsiniz. Sözü çok uzatmayalım ve hemen ilk ilanımıza geçelim. İlk ilanımız nereden? Edirne Keşan'dan 700 evler Keşan başlığıyla yayınlanmış. 500 bin TL fiyatı var. Edirne Keşan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 17 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık daire diyor. 65 metrekare brüt, 55 metrekare net bir alanı var. 1+1 oda sayısı. Kat mülkiyetli kimden? Sahibinden. Açıklamada ne diyor? Harika bir yatırım fırsatı. İşte kat mülkiyetli, tapulu, borçsuz, iskanlı. Çevresi geniş, muhteşem doğa manzaralı. İkinci kat diyor. Brüt 65, nette 55 metrekareymiş. Amerikan mutfak, daire içi masrafsız doğal gazlı demiş. 2015 yılında yapılmış bina. TOKİ 700 evler konutlarındaymış. Açık otoparklıymış. Üniversiteye, adliyeye, askeriyeye yakın. Market, okul, polis merkezi, park, cami, spor alanları yanındaymış. Minibüs bloklarının önünden geçmekteymiş. 2 adet mevcut dairesi varmış. Hazır tapulu satışa hazır durumdaymış diyelim. Keşan merkeze araçla 1-2 dakika. Saros merkezine 30 kilometre. Enez ve Erikli'ye 30 kilometre. Bakın bu alanların denizi gerçekten çok güzel. Böyle bir Ege, işte ne bileyim Antalya'da gireceğiniz derecede temiz, berrak. E, Gerçekten tavsiye ederim o tarafları görmediyseniz, ama biraz soğuk. Onu da dip parantez olarak geçeyim. Deniz gerçekten buz gibi. Not kira getirisi 4.000 ile 7.000 arası diyor. Kiracı yok. Şu an daire boş. Dairede sadece 2 ay oturuldu. Sıfır sayılır demiş. Şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Bakarken ben yorumlarımı yapayım. Bu niye böyle Edirne'den, işte Tekirdağ'dan arada alıyorum. Daha önce de anlattım. İşte İstanbul'dan böyle çok uzaklara gidemiyorsunuzdur. İşte torununuz vardır. Hep söylüyorum, işte ne bileyim çocuklarınız vardır. Ama böyle İstanbul gibi bir yerden de işte artık bu kalabalıktan bıktım diyorsanız şayet, nispeten İstanbul'a yakın bir yer. Yani 200 saatte rahat rahat İstanbul'a gidip gelebileceğiniz yer. Ayrıca işte söylediğim gibi çok güzel denizi de olan bir yer. 30 kilometrede Saros'a, Erikli'ye gidiyorsunuz. Araç varsa işte ne yapar? 45 dakikada, e, hadi maksimum diyelim 1 saat olsun. 1 saat süreceğini hiç sanmıyorum ama 1 saat olsun. Çok güzel plajlara varıyorsunuz diyelim. Yani İstanbul'a alternatif bölge olarak, böyle hani müstakil evde yaşayamam, işte oranın tadilatıyla uğraşamam, işte ben işte hani doğalgazlı eve alışığım, böyle hazır kurulu bir düzen derseniz, bu da size alternatif olsun. 500 bin TL artık günümüzde biliyorsunuz uygun, hesaplı, ucuz sayılabilecek bir rakam. Bu yüzden ilanların arasına ekledim. Sizin için de bir alternatif olur umarım. Ya daire ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Fotoğrafları size bol bol gezdirdim. Zaten neredeyse sıfır daire demiş ilan sahibi. Bunun harici konum da bence güzel. Yani plaj, deniz olsun, İstanbul'a yakınlığı olsun. Alternatif olarak düşünebilirsiniz diyelim. Cep telefon numarasını ileteyim. 0543 528 81 30. Cep telefon numarası, tekrar ediyorum, 0543 528 81 30 dedik ve hemen ikinci ilanımıza geçiş yaptık. İkinci ilanımız nereden? Doğan Emlak Grup'tan Yeni Doğan Mahallesi'nde 2+1 fırsat satılık daire diyor. 619 bin TL fiyatı var.
Samsun ilk adım Yenidoğan Mahallesi'nde 17 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 100 metrekare brüt, 90 metrekarede net bir alanı var. Oda sayısı 2+1. Bahçe katı, toplam binada 4 kat varmış. Bunun harici kat mülkiyetli, kimden? Emlak ofisinden diyor. Detaylı bilgi olarak bilgi için arayabilirsiniz demiş. Yani Samsun böyle tamam, hani böyle çok, hep söylüyorum hani 4 ay 5 ay denize giremezsiniz ama yine de girebileceğiniz zamanlar da var. Ayrıca hani sadece deniz yüzmek için değil, ne bileyim hani böyle sahilde, deniz kenarında böyle yürüyeyim, orada oturayım, çay içeyim, kahve içeyim, denizi izleyeyim derseniz onun için de çok ideal. Bakın, yürüme mesafesinde, yani 1,5 kilometrede, maksimum 2 kilometrede yürüyerek işte nedir, 15-20 dakikada, 10 dakikada denize ulaşabilirsiniz. Söylediğim gibi illaki yüzmek zorunda değilsiniz. Denizi izlemek de bir keyif diyelim. Şöyle fotoğraflarına bir bakıyoruz dairenin. Evet, böyle biraz e, boya ile ilgili biraz şeyleri var. Ama onun haricinde de böyle komple yıkık dökük, o gezdiğimiz müstakil evlerde biliyorsunuz bir dünya masraf çıkıyor. O kadar da değil. Yani ufak bir tadilat bütçesiyle gayet oturulabilir hale gelebilir. Bunun harici söyleyeceğimiz, denize de zaten çok yakın. Yani illaki hani alayım gideyim Samsun'a yerleşeyim de değil. Belki yatırım amaçlı kullanabilirsiniz. Alıp işte bir ufak bir tadilat yapıp, işte Samsun'da çok öğrenci var. Hani bir şekilde nedir, kiraya verebilirsiniz. Dedik, fotoğraflarını da bol bol gezdik. Hemen cep telefon numarasını ileteyim. 0530 421 86 30. Bu ilanın linkini video açıklamasında bulacaksınız. Arada hatırlatmamı yapıyorum. 22 Haziran'da yayınlanacak. 22 Haziran 2024 tarihinde yayınlanacak bu video. Böyle bir ay, 2 ay sonra görürseniz, 3 ay sonra görürseniz ilk önce lütfen linkini bir kontrol edin. Duruyor mu, durmuyor mu diye. Ondan sonra telefonla arayın diyelim. Ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımız nereden? Gölcük merkezde acil satılık yatırımlık daire 1+1 diyor. 643 bin TL fiyat yazmış. Kocaeli Gölcük Merkez Mahallesi'nde, İzmit Gölcük diyelim. Yani bazıları Kocaeli diyor, bazıları İzmit. İlan tarihi 20 Haziran 2024. Satılık daire, emlak tipi 65 metrekare brüt, 60 metrekare net, 1+1 oda sayısı diyor. Kat irtifaklı, emlak ofisinden, takas hayır demiş. Konum itibariyle Gölcük merkezde, çarşıya yakın konumda, kaçırılmayacak bir fırsat diyor. Ya böyle İzmit taraflarına, işte o taraflara yerleşeyim diyenler için bu da bir alternatif olabilir. Bu da yine denize çok yakın. Yine söylediğim gibi böyle hani böyle gideyim çayımı kahvemi içeyim, denizi izleyeyim derseniz bu da size böyle alternatif olacak ilanlardan birisi. Yani denize girilecek alan var mı derseniz mutlaka vardır. Tam olarak hani hangi bölgesinden nereden giriliyor tam olarak bilmiyorum ama yine de yakın böyle plaj bulabileceğinizi düşünüyorum. Bunun harici şöyle bir fotoğraflara bir bakalım. Merkezde zaten 1+1 bir daire. Gayet temiz, bakımlı duruyor. İşte ne bileyim parkeleri, balkonu, mutfağı, yani ufak tefek gene bir işte banyo olabilir bir şeyler. Pardon. Doğalgazı var yine. Binanın bahçesi de mevcut. Yani Gölcük tam merkezde, böyle ne bileyim hani tamam, burası da bir şehir sonuçta. Ama böyle yoğun şehir kalabalığından kaçayım derseniz size alternatif olabilecek yerlerden birisi diyelim. Hem söylediğim gibi burası da yine bizim insanlarımız böyle bir deniz tutkusu var. Çözemediğim. Yani burası da denize yakın bir konum. Bunun harici söyleyeceklerimiz bu kadar. Emlakçının cep numarasını ileteyim. 0507
971 22 46 cep telefon numarası. Tekrar ediyorum, 0507 971 22 46 telefon numarası dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Yine size deniz kenarı ama yine farklı alternatif bir deniz kenarı. Yalçın ve Aykut'tan 2+1 doğalgaz sobalı giriş kat, askerlik şube civarını demiş. 680 bin TL fiyatı var. Bursa Gemlik Osmaniye Mahallesi'nde 17 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Emlak tipi satılık daire, 80 metrekare brüt, 70 metrekare net bir alanı var. 2+1 bulunduğu kat giriş katı diyor. Kat sayısı 4 demiş. Isıtma doğalgaz sobası. Petekler yok galiba. Sadece bir odada doğalgaz sobası var. İşte arzu ederseniz en azından doğalgaz var diyelim ilçede. Bunun harici kat irtifaklı emlak ofisinden takas evet demiş. Pazarlık alıcı ve satıcı ile yüz yüze ofisimizde yapılmaktadır demiş. İşte konum bilgilerini söylemiş. Giriş katı müstakil girişliymiş. 2 oda 1 salon. Banyoda elektrikli şofben ile sıcak su sağlanmaktaymış. Tahmini kira getirisi 6.000 TL'ymiş. Şu an dairemiz boştur demiş. Yani bu da evet, şimdi hani faizler çok yüksek şu an. Ama şöyle de bir düşünün. Tamam, o para şu an iyi faiz getirisi alabilirsiniz ama o para bir şekilde eriyor. Yani buraya gelip hani illaki dediğim gibi taşınmak zorunda değilsiniz ama böyle yatırımlık olarak da düşünebilirsiniz. Gemlik güzel bir ilçe. E, Yani elbette ki son karar size. Şöyle bir konumuna bakalım. Yani zaten bu da yine denizin dibinde olan bir yer. Böyle sahile yürüme mesafesi işte 0,460 metre diyor, yani işte 500 metre olsanız. Yani maksimum 1 kilometre olun. Yürüyerek 5 dakikada 10 dakikada sahile inebiliyorsunuz diyelim. Şöyle bir fotoğraflarını bir gezelim. Yani parkeler tamam. Böyle, yani biraz ufak tefek bir tadilat ihtiyacı var. Acaba burada bir dolap mı vardı? Mutfak dolabı mı vardı? Bir şeyler varmış burada, sökülmüş galiba. Yani banyonun da tadilata ihtiyacı var. Mutfak da elden geçecek. Ama sonuçta ekonomik, hesaplı bir daire. Ona göre tabii ki fiyat yazılıyor. Bu her şeyle dört dörtlük olsaydı bu fiyat olmayacaktı elbette. Ama yine böyle ufak ufak harcayarak böyle bir hale getirilebilir. Böyle bütçeniz çok yoktur. Ya içine bir gireyim de yavaş yavaş işte ne bileyim ilk önce bir banyoyu yaparım. Sonra işte ne bileyim mutfağı elden geçiririm dersiniz. Yani giriş kat, bodrum kat diyemeyiz buna. Böyle biraz alçak giriş diyelim. Hani yüksek giriş diye bir şey var ya, bu da böyle biraz daha alçak giriş. Kaldırımlarla şeylerle böyle biraz ev daha alt kısımda kalmış. Yani e, kesinlikle bodrum kat diyemeyiz. Bu binadan ayrıca ayrı müstakil girişi de varmış. Bu da güzel bir şey bence. Yani söyleyeceklerimiz bu kadar. 680 bin TL fiyatı var dedik. Denizin dibinde bir yer. Yani daha ne olsun diyelim. Cep numarasını verelim. 0541 517 40 çift 0. Tekrar ediyorum, 0541 517 40 çift 0 dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız nereden? Takaslı, Söke, Kuşadası, 1 saat çarşıda diyor. 6. katta 130 metrekare teraslı. 685 bin TL fiyatı var. Aydın Nazilli Yıldıztepe mahallesinde 20 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 65 metrekare brüt, 50 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 1+1. Bulunduğu kat 6 diyor. Kat sayısı da zaten 6'ymış. Tapu durumu kat mülkiyetli. Kimden? Emlak ofisinden takas. Evet demiş. Fırsat mülktür demiş. Açıklamasında ne diyor onu okuyayım. Kat mülkiyetli, iskanlı olması bile yeterlidir demiş. Bu fiyata katta daire yok. Çok geniş teras kullanımlıdır demiş. Müstakil ev tadında yazmış. Keyfe gider alır, kafama göre yaparım, tertemiz otururum, kiraya veririm demiş emlakçısı. Kuşadası'na yakın olsun, Didim'e yakın olsun. 45-55 dakikada plaja
denize, sahile ulaşım olsun, manzarası olsun, sığınacak yerim olsun, çarşıda olsun, ileride kentsel dönüşümde avantajım olsun, resmi kurumlara, markete yakın olsun diyenlere, al saççılara, yap saççılara, kelepir avcılarına uygundur demiş. Acaba bize mi söylemiş? Kelepir ilan avcıları olarak. Aydın Nazilli merkezde çok güzel lokasyonda, marketler hemen karşısında vesaire vesaire. Bu birçok açıklaması var. Videonun linkini zaten ilanın linkini video açıklamasına ekleyeceğim. Orada detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ee, Ne demiş? Ayrıca Bodrum katta bir adet bize ait 6 metrekare deposu vardır. Tapu da bizim adımıza tescillidir demiş. Bakın 6 metrekarede yine ekstra Bodrum'da bir deponuz var. Hatta o bile nedir? Tapuya kayıtlıymış diyelim. Şöyle fotoğraflarına bakmadan önce yazmış gerçi emlakçısı hani denize olan mesafeyi vesaireyi, ama Nazilli'yi bilmeyenler için şöyle bakalım. Böyle Aydın'ın böyle biraz daha iç tarafında kalan bir ilçesi. Mesela Kuşadası'na diyelim ne kadar? İşte 90 kilometre. Gerçekten de işte bir aracınız varsa 1-1,5 saatte gidebilirsiniz. İşte Söke 80-90 kilometre arası kalıyor gene. Aydın'a ne kadar? 42 kilometre Aydın merkezi olan mesafesi diyelim. Yani 685 bin lira böyle bir nedir daire için aslında bence iyi bir rakam diyebilirim. Böyle geniş teras alanı da varmış. Emlakçının söylediği şu, bakın kocaman bir teras alanı var. Gerçekten de kocaman bir bahçe gibi. Ama anladığım kadarıyla evin böyle tadilat masrafı var. Bu neymiş? Şunu gör. Yani binanın girişiymiş burası. Apartmanın girişi. E, Böyle şehir manzaralı bir yer, ama söylediğim gibi evin tadilatı ihtiyacı var. Dairenin diyelim. Ama o müstakil evlerde gördüğümüz ağır tadilat değil de ne bileyim daha böyle işte parkeydi, boyaydı vesaireydi, böyle e, o tarz işler diyelim. Bunun harici fotoğraflarına baktık bol bol. Yani söylediğim gibi emlakçısı da yazmış zaten. Bu fiyata daire yok demiş. Bu binada demiş en azından yani. E, Yani düşünenler, özellikle böyle Kuşadası'na yakın olayım, böyle biraz daha küçük kasaba, ilçede yaşayayım diyenler için, müstakil evde istemiyorum ben, böyle hani daire tarzında bir yer olsun diyenler için alternatif bir ilan olabilir diyelim. 685 bin TL fiyatı var dedik. Cep telefon numarasını ileteyim: 0534 939 14 19. Tekrar ediyorum: 0534 939 14 19 cep telefon numarası. Ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Şimdi neredeyiz? Muratpaşa merkezde 1+1 uygun fiyatlı fırsat demiş. 1 milyon 175 bin TL fiyatı var. Antalya Muratpaşa Güvenlik Mahallesi'nde 18 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 60 metrekare brüt, 55 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 1+1. Zemin kattaymış. Bunun harici kat mülkiyetli. Kimden? Emlak ofisinden takas, evet demiş. Antalya merkezde Güvenlik Mahallesi'nde çok merkezi bir konumdur demiş. Önünde balkon gibi kullanabileceğimiz alan vardır demiş. Dükkandan 1+1'e dönüştürülmüştür. Dükkan tapuludur. Fiyat uygun tutulmuştur. Pazarlık cüzi miktardadır demiş. Güzel kira getirisi vardır demiş. Eşyalar dahil fiyattır. İçerisinde şu an kiracı yoktur demiş. Yani dükkan tapulu olması çok şey değil. Şöyle bu konuma bakayım. Yani bu tarz Antalya'da özellikle çok yer var. Depo tapulu, işte dükkan tapulu yerler. Bakın gerçekten de denize yürüme mesafesinde 5-10 dakika bir mesafedesiniz. Yani 1 milyon 175 bin TL'de Antalya koşullarında gerçekten makul bir rakama denk geliyor. Şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Ya bu dıştaki yeri böyle ne derler, böyle şey çadırı derler ya, böyle acayip yapmış gerçekten. Hani bu, anladığım kadarıyla bu alan
tapu da size mi ait veya ne bileyim işte böyle belediyeye ufak bir bedeller falan verilip hani kullanılıyor ya, öyle bir şey mi? Bilemedim çünkü yan tarafı da bakın böyle aynı şekilde çevrilmiş. Ama yani şuraya böyle daha güzel bir şeyler yapmak mümkün diyelim. Böyle güzel bir kış bahçesi haline çevrilebilir. Tamam hani belki komple kapatamıyorsunuz, izni yoktur ama hani yine de bundan böyle daha güzel bir şey yapılabilir. E, Yani eşyalar dahil demiş de eşyalar çöp zaten. Çöpler dahil ama olsun, belki işte içinden kullanabileceğiniz bazı şeyler çıkar arada diyelim. Yine de işte ne bileyim belki buzdolabı kullanılabilir veya böyle biraz kendiniz oturmazsınız da böyle birine kiralamak istersiniz. O zaman belki değerlendirilebilir diyelim. Yani ufak tefek tadilat işleri var. Böyle dört dörtlük her şeyle hazır değil ama böyle komple de yıkık dökük bir yerde değil. Yani emlakçının söylediği işte çok merkezi konumda iyi bir kira getirisi alabilirsiniz oturmasanız da. Ee, Yani alternatif ya da iyi, güzel, tertemiz yaptırıp kendiniz de oturabilirsiniz. Artık o size kalmış diyelim. Denize zaten yürüme mesafesinde, Antalya'nın merkezinde. Bu fiyatlara bence gayet makul. Ee, Yani cüzi miktarda pazarlık da vardır demiş. Ne kadar pazarlık olur artık onu emlakçısıyla görüşürseniz daha detaylı bir bilgi verecektir size. Cep numarasını vereyim: 0554 654 75 14. Tekrar ediyorum: 0554 654 75 14. Emlakçısının cep telefon numarası dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Yine böyle Antalyacılar için bir ilan aldım. Sahibinden satılık 1+1 diyor. Antalya Kepez Aydoğmuş Mahallesi'nde 17 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 70 metrekare brüt, 60 metrekare net bir alanı var. 1+1 oda sayısı. Kat irtifaklı, kimden? Sahibinden. Takas hayır demiş. Daire giriş katı ile birlikte çift daireli 4 katlı olup güney cepheli, dükkan tapulu 1+1'dir. Bu da işte dükkan tapulu olan yerlerden, yine dediğim gibi çok var. Antalya'da bu tarz yerlerden. 70 metrekareye yakındır diyor. Amerikan mutfaklıdır. İçerisinde banyo ve tuvaleti vardır. Klozetidir demiş. Elektrik ve suyu mevcuttur. Abonelikleri varmış. Depo olarak, mesken olarak, işletme yeri olarak değerlendirilebilir demiş. Demir parmaklıdır. Sineklikleri mevcuttur. Merdiven çıkamayanlar için tam bir giriş katıdır demiş. İşte düğün salonuna, sağlık ocağına, spor salonuna, okullara çok yakındır demiş. Kuzey Yaka Mahallesi diye geçmekteymiş. Merkezi yerdeymiş. Pazarlık vardır. Yatırımlık bir binadır. Mesken olarak kullanılabilir. Kiraya da rahatlıkla verilebilir demiş. Şöyle bir konumuna bakalım. Geçen gün yorumlarda yine Antalya tarafında bir ev bakıyorduk. Bir izleyicimiz sağ olsun yorum yazmış. İşte o denize şöyle bakıyorum, işte yaklaşık 10 kilometre. Denize biraz daha uzak, böyle Antalya'nın dışına doğru olan evlerden bu. Neyse, ne diyordum? Bu işte izleyicimiz Antalya'daki fotoğraflarını da açayım bu arada. Şöyle bir fotoğraflarını dolaşalım. İşte Antalya'da o tanıttığımız bölge, tam bir uyuşturucu satıcıları varmış o bölgede veya işte ne bileyim kullananlar varmış. Yani elbette biz her bölgeyi bilmemiz mümkün değil Türkiye'nin her yerinde. Böyle siz de bu yorum yapan izleyicimiz gibi e, bu bölgeye yakın bir yerde yaşıyorsanız, bir ters falso bir durum varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bunu işte ne bileyim bir yatırım amaçlı veya oturmak amaçlı satın almak isteyenler de bu durumdan faydalansın. Bu arada ben şöyle fotoğrafları geziyorum sizin için. Yani dükkan tapulu olduğu için tam böyle bir ev şey değil ama böyle çok ağır masrafı da yok. Ufak tefek dokunuşlarla gayet iyi bir hale getirilebilir. Antalya koşullarında bu fiyatlar normal. Hatta düşük bile diyebilirim. En düşük fiyatlı dairelerden birisi diyelim. 1.280.000 TL fiyatı var dedik.
Cep numarasını ileteyim: 0535 588 66 74 cep telefon numarası. Tekrar ediyorum: 0535 588 66 74 cep telefon numarası dedik. Bir diğer ilanımıza geçtik. Nereye geçtik artık? Müstakil evlere geçtik. Dairelerimiz bitti. Şimdi böyle köy evleri ve müstakil evleri bölümüne geldik. Söz Gayrimenkul'den satılık köy evi diyor. 220.000 TL fiyatı var. İzmir Beydağ Çomaklar Mahallesi'nde 20 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 80 metrekare bir alanı var. 2+1 oda sayısı. Tapu durumu müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden demiş. İzmir Ödemiş Beydağ Çomaklar Mahallesi'nde 2 katlı yol kenarı ciddi tadilat veya yeniden yapmak isteyen köy evi demiş. Yani bunu bir arsa gibi düşünebilirsiniz. Çünkü 220.000 TL'ye artık hani ne alacaksınız? İşte bu tarz bir yer alabilirsiniz anca diyeyim. Şöyle yine de hani bu fiyatlı böyle köy evi ilanları isteyen izleyicilerimiz de var. O yüzden alıyorum bunları da böyle. Ne kadar? Şöyle Kuşadası'na ya aşağı yukarı 90 kilometre mesafede. Bu İzmir'in artık Beydağ en uzak ilçelerinden, neredeyse işte Nazilli civarına yakın. Tam İzmir mi, işte ne kadar İzmir, kararını siz verin ama sonuçta İzmir olarak geçiyor diyelim. İzmir'e ne kadar mesafesi? 135 kilometre. Yo, bu taraf neredeymiş? Evet, 100 kilometrede İzmir'e olan mesafesi. Yani söylediğim gibi hem İzmir'e çok yakın değil hem denize çok yakın değil. Bu arada fotoğraflarına geçtim. Ama yani sonuçta 200 bin liraya da ne alacaksınız? E, Böyle bir anca ev alabilirsiniz. Çatı gitmiş, o zaten belli oluyor. Ama yani şunu fark ettim ben, çok yani dış duvarlar gayet iyi durumda. Hani burayı yıkmaktansa e, tadilat yapmak daha mantıklı bence. Başka bir kısmını göstermiyor. Hani arka taraflarda durum nedir acaba, onu göremedim ama yani üst kısım evet söylediği gibi zaten gitmiş, ona diyecek bir şey yok. Ama biliyorsunuz ne yani öyle evler görüyoruz ki ne çatısı var ne duvarı var. En azından bunun duvarları sağlam diyeyim. Düşük bütçeli yer arayanlar, böyle bir arsa niyetine yer arayanlar için ideal diyelim. 220 bin TL fiyatı var. Cep telefon numarasını ileteyim: 0530 588 25 94. Tekrar ediyorum: 0530 588 25 94 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Neredeyiz? Antalya Korkuteli İmecik Mahallesi'nde bir ilan burası. 405 bin TL fiyat demiş. 20 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 35 metrekare brüt. Bu konteynerin şeyini yazmış anladığım kadarıyla. E, ölçüsünü yazmış. Arsa tapulu diyor. Yani bu tarz yerlerde normal, ama en azından şimdi açıklayacağım. Bakın hani buraya yazmış. 250 metrekare arsası varmış. Yani tapunuz 250 metrekare arsa olarak geçiyor. İçinde konteyner ev, etrafı telle çevrili, su abonesi mevcut. Elektrik, güneş panelleriyle sağlanmaktadır. İşte Korkuteli'ne 15 kilometre mesafede, Antalya'da 50 kilometre mesafedeymiş. Makul araç takası değerlendirilir demiş. Konumları yazmış zaten. Antalya'ya 50 kilometre mesafedesiniz. Antalya Korkuteli'ne de 15 kilometre mesafede. Bu ilan niye aldım? Ya böyle böyle nasıl diyeyim, böyle gerçekten böyle dağ köylerinde, böyle ne bileyim, böyle yaylı evi, köy evi, ya böyle tam köy evi değil de böyle işte şu alandan görüyorsunuz. Böyle ıssız bir yerde kafa dinleyeyim amacında böyle yer arayanlar da var. İşte onlar için uygun olabilir. Tamam hani arsa tapulu vesaire ama en azından bakın işte konteyneri getirmiş, işte betonunu atmış, zeminini atmış, işte su aboneliği almış, e, ne bileyim etrafı telle çevrilmiş. Bunlar bir dünya iş, bir dünya masraf demek. Hani bunu bir arsa olarak düşünebilirsiniz. Arsa üzerine de işte
Nedir? İşte ne bileyim, tamam konteyneri hesaplı alabilirsiniz ama onun işte nakliyesi bir dünya para. Ne bileyim işte nakliyesini çözdünüz, kurulumu bir dünya para. Yok foseptiği, yok işte bağlantıları vesairesi. En azından bunların hepsi hazır. 400 bin lira gibi bir rakama işte her şeyle hazır bir yayla evi, köy evi diyebiliriz. Uygun hesaplı düşünenler için alternatif bir ilan olsun dedim. O yüzden bunu da ekledim. 405 bin TL fiyatı var dedik. Cep telefon numarası 0533 357 01 82. Tekrar ediyorum, 0533 357 01 82 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Milas Eğridere mahallesinde müstakil ev diyor. Şöyle bir bakalım. 480 bin TL fiyatı var. Muğla Milas Eğridere Mahallesi, 20 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 28 metrekare bir alanı varmış. Açık alan belirtilmemiş. Oda sayısı 1+0 demiş. Kimden? Sahibinden. Takas evet demiş. Açıklamada ne diyor? Eğridere köyünde 27 metrekare müstakil yapıdır demiş. Yüksek fazladır. Loft bir eve çevrilir demiş. Asma kat ile 55 metrekare arası yer tasarruf edebilirsiniz demiş. Yapı küçük olduğu için tadilat işleri uygun maliyetli olur. Tadilat olmadan oturulamaz. Tapuda kahvehane olarak geçmektedir demiş. Yani bir tapuda dükkan olarak geçiyor. Şöyle ilk önce bir konumuna bakalım. Sonra yine fotoğraflarına bakarken açıklamamızı da yapalım. Akbüye yani konum olarak güzel. Akbüye yakın, 15 kilometre mesafede denize ulaşabilirsiniz. Bu da aracınız varsa zaten çok kısa bir sürede diyelim 10-15 dakikada denize inebilirsiniz diyelim. Şöyle fotoğraflarına bakalım diyeceğim de fotoğrafları hem büyük fotoğrafı yok hem de e, çok fazla fotoğrafı yok. Sadece şu görebildiğimiz alanlar, böyle bir tane büyük fotoğraf koymuş ama onun da çözünürlüğü gördüğünüz gibi berbat durumda. Yani şöyle anlatayım size, bu köyde olan böyle 28 metrekarelik küçük bir alan ama söylediğine göre yüksek tavan yapabiliyorsunuz. Bu asma katla beraber diyor. Daha önce videolarımızı izleyenler bilir. İşte bu Kaş'ta, Fethiye'de bu tarz böyle taş evleri böyle neredeyse bu asma katla iki kata çeviren ilanlar görmüştük. Aynı o şekilde bir şey yapılabilir. O zaman hani böyle 45-50 metrekare bir alanda da böyle bir çift yaşayabilir gayet. Ya da işte ne bileyim yazlık ev olarak kiraya verebilirsiniz. Çünkü fiyat gerçekten uygun. Söylediği gibi alanda küçük olduğu için yani çok fazla masraf yapmanıza gerek yok. Yani gerek yok derken var ama sonuçta metrekare küçük olduğu için ona göre daha az para harcamış olacaksınız diyelim. Yani benim açıkçası hoşuma gitti. Milas bölgesi biliyorsunuz çok böyle yüksek fiyatlı yerler de çıkabiliyor. Ama böyle bütçesi olmayanlar, ya işte 480 bin lira belki işte pazarlıkla vesaireyle böyle biraz daha çekilirse daha da iyi olur o zaman. Böyle yavaş yavaş bir tadilatını yapayım, yavaş yavaş bitireyim diyenler için bence gayet makul, ideal bir ilan. Cep telefon numarası yazmamış. Video açıklamasında ilanın linkini bulacaksınız. Anca oradan mesaj atarak görüşebilirsiniz, irtibata geçebilirsiniz diyelim. Muğla Milas'taki alternatif bir ev olsun bu da diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Neredeyiz? Akemlak'tan satılık müstakil ev, İzmir-Bahariye Mahallesi'nde 650 bin TL fiyatı var. 21 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 100 metrekare brüt, 75 metrekare net bir alanı var. Açık alan belirtilmemiş, oda sayısı 2+1. Tapu durumu müstakil tapulu, kimden? Emlak ofisinden. Takas hayır demiş. İlk önce bilmeyenler için konumuna bakalım. İzmir'le işte Kuşadası arasında, yani böyle tam arası değil de yani iki tarafa da yakın bir bölge. Yani yakın derken çok yakın değil, 50 kilometre örnek veriyorum Kuşadası. İşte İzmir'de 60 kilometre mesafede. Yani Kuşadası'na İzmir'den daha yakın bir mesafede. Aracınız olduğu takdirde
İşte yarım saatte 40 dakikada işte bilemediniz bir saatte denize ulaşabileceğiniz bir alan. Popüler bölgelere, deniz bakımından popüler bölgelere yakın bir alan diyelim. Şöyle fotoğraflarına bir bakalım. Yani müstakil evlerden, köy evlerinden alışık olduğumuz görüntüler. Ama bu en azından böyle her tarafı yıkık dökük değil. Daha derli toplu, daha e, az masrafla toparlanabilir hal diyelim. Bakın güzel bir terası da var. Balkon mu denir artık, teras mı denir? Böyle İzmir Tire manzarası eşliğinde. Yani denize yakın bölgelere her zaman talep var biliyorsunuz. E, Bu evde hani böyle işinizi görebilecek şeyde. Bakın dıştan da böyle çok ağır tadilatlık durumu yok. Yani şeye bakıyorum hani tadilatlık neler yapılabilir. Yani dekorasyon amaçlı işte mutfaklar, işte banyolar, tuvaletler genelde toparlanması gerekiyor diyelim. Bakın mesela şu alana işte parke yapılmamış. Buraya yapmış ama buraya yapmamış. Ya bu tarz işte burada da yine parkesi yok. Ee, Söylediğim gibi ufak tefek tadilat işleri var. Yok değil. Ama 650 bin TL fiyat İzmir Tire için. Bir de trenin merkezindesiniz. Bence yine hesaplı sayılabilecek ilanlardan birisi diyelim. Evet, böyle çok hesaplı demeyelim de en azından orta seviye bir ilan diyelim. Düşünenler için cep telefon numarasını ileteyim 0536 643 13 23. Tekrar ediyorum 0536 643 13 23 cep telefon numarası dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Neredeyiz? Yine İzmir'in ilçesindeyiz. Sahibinden müstakil ev diyor. 770 bin TL fiyatı var. İzmir Bergama Atmaca Mahallesi'ndeymiş. 20 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 105 metrekare brüt, 100 metrekare net bir alanı varmış. 18 metrekare de bahçesi varmış. Oda sayısı 3 artı 1 demiş. Taş ve tuğla örgülü müstakil pazarlık payı bulunur demiş. Şöyle büyük fotoğraflarına bir bakalım. Yani bu da işte klasik her zaman baktığımız köy evlerinden tadilata ihtiyacı var. Geçen videoda hatırlıyor musunuz? Bergama'da bir ev vardı. İşte onu söylemek istemiştim. Mesela 900 bin liraydı oranın fiyatı. Ama her şeyi yapılmıştı. Binanın içi, dışı, hatta bahçe duvarları vesairesi her şeyle dört dörtlüktü. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Mesela tamam bu belki 200 bin daha ucuz ama buraya yapacağınız masraf çok daha 200 bin liradan çok daha fazla. Ama bu da alternatif olsun diyelim. Bergama'yı bilmeyenler için de şöyle hemen şöyle konumuna bir bakalım. Kaç kilometre İzmir'e, denize ne kadar mesafedesiniz? Şöyle Dikili taraflarında denize girmek isterseniz işte 25 kilometre civarında. İzmir merkeze de 80 kilometre mesafede bir yer Bergama. Alternatif olarak düşünürseniz cep telefon numarasını ileteyim 0537 609 91 76. Tekrar ediyorum 0537 609 91 76 cep telefon numarası dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız nereden? Aydın Germencik Ortaklar Mahallesi'nde arsa fiyatına kagir ev diyor. 845 bin TL fiyatı var. Aydın Germencik Ortaklar Mahallesi'nde 20 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor 133 metrekare brüt, 65 metrekare net bir alanı var. Yani şöyle 65 metrekare ev, geri kalanı da bahçe anladığım kadarıyla. Bir artı bir oda sayısı demiş. Kimden? Sahibinden. Açıklamada ne diyor? Toplam 133 metrekare ev düz arsa fiyatına satılıktır demiş. Bitişik nizamdır. Eski yapı yıkılıp ev yapılabilir. Ben idare ederim diyen olursa eski yapı tamir edilip gayet de kullanılabilir durumda demiş. Kullanılabilirmiş demiş daha doğrusu. Elektrik su aboneliği varmış. İşte okula 150 metre yakında mesafesi varmış. Bunun harici vesaire vesaire. Biliyorsunuz burası da Kuşadası'na yakın bir bölge. O yüzden bu ilanı da ekledim. 20 kilometre bir mesafesi var. 21-22 kilometre.
Germencik, böyle Kuşadası taraflarını düşünürseniz tabii ki yakınında Kuşadası'nın fiyatlar çok uçuk vaziyette biliyorsunuz. Ama 845 bin TL'ye Kuşadası'na yakın bir bölge düşünürseniz bence makul fiyatlı olabilecek ilanlardan birisi diyelim. Şöyle fotoğraflarına bakalım. İşte haritadan konumunu göstermiş. Güzel, şirin bir bahçesi var. Yerdekiler portakal mı, mandalina mı bilmedim. Güzel bir bahçe ağacınız var bakın. Bakın dışarıdan taş tuğlayla da örülmüş. Bu da güzel bir şey. Çünkü yani bunların hepsi bir maliyet gerçekten. Tamam, ufak tefek tadilat işleri var burada ama komple yeniden yapmak ciddi bir maliyet. Hani biraz işte yok tuğlası maliyet, işte örmesi maliyet, ustası maliyet. O yüzden yani bu tarz evlerde ne varsa kârdır diyelim sizin için. Bakın yine bahçede böyle yine e, nedir? Barbekü mü derler, böyle bir fırın mı derler, ona benzer bir alanı var. Bahçenin belli bir kısmına yine beton dökülmüş. Bu da bir maliyet. Yani ev benim hoşuma gitti gerçekten. Böyle şirin, e, tam böyle bir köy kasaba evi. İç kısmı ile ilgili çok fotoğraf yok ama söylemiş zaten, tadilat masrafı var demiş. Ama oturulabilir pozisyona gelir demiş. Anladığım kadarıyla çatısı vesairesi düzgün. İşte ne tür tadilat? Tadilat işte boyaydı, parkeydi, işte ne bileyim banyoyu belki işte fayanslar, tuvalet vesaire gibi şeylerle işte ne bileyim masraflar diyelim. Ama gerçekten bence toparlanabilir durumda bir ev. 845 bin lirada o bölge için yani fena değil. Hatta uygun diyebileceğim rakamlarda, kimden sahibinden olması da ekstra bir avantaj yine. Komisyon vesaire de ödemeyeceksiniz. Yani böyle güzel bir pazarlıkla gerçekten iyi bir şeye çekilirse fiyat, bence e, güzel bir ev, yani toparlanabilir durumda bir ev diyeyim. Ve beğendiğim ilanlardan birisi oldu diyelim. Cep telefon numarasını ileteyim: 0545 870 8404, 0545 870 8404 cep telefon numarası dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Neredeyiz? Yine İzmir Tire'deyiz. Konumuna hiç bakmayalım. Biraz önce baktık zaten. Yine de söyleyeyim. İşte Kuşadası'na 50 kilometre, İzmir merkeze de 60 kilometre mesafede bir yer. İzmirli Tire ilçesi Ketenci mahallesinde 110 metrekare 2 katlı bahçeli müstakil ev diyor. Şöyle hemen fotoğraflarına geçelim. Geçmeden önce şeylerini söyledim mi? 875 bin TL fiyatı var dedik. 110 metrekare brüt, 109 metrekare net bir alan demiş. Kat mülkiyetli. Kimden? Emlak ofisinden. Takas hayır demiş. Bazen bunları da söylemeyi unutuyorum. İlanlar böyle çoğaldıkça artık sona doğru yoruluyorum. Fotoğraflarına şöyle bir bakalım. Yani evet, bunlara alışığız zaten. Hep aynı şeyleri de tekrar böyle papağan gibi tekrar etmek sizin için sıkıcı olabilir. Benim için sorun yok ama yani evin, evet, bildiğimiz köy evlerinden, işte kasaba evlerinden, ama şöyle duvarlar yıkık değil, dökük değil en azından. Böyle birazcık işte çatı durumunu tam anlayamadım. Yani ama böyle komple de yıkık değil. Belki işte bazı kiremitleri değiştirerek, bazı işte ahşapları değiştirerek böyle toparlanabilir bir pozisyonda gibi duruyor. Umarım öyledir. Ama bunun harici tire koşullarında e, orta seviye fiyatlı bir ev. Hem bir de hani bu köyde değil, ilçe merkezi olduğu için işte ne bileyim sağlık ocağıydı, hastaneydi, işte marketti vesaire gibi yerlere de ulaşımınız kolay. Bunun harici söyleyeceğimiz bir şey yok. Cep telefon numarasını ileteyim: 0532 236 51 64, 0532 236 51 64 cep telefon numarası dedik. İzmir Tire'deki bir yeri düşünürseniz, ve bir diğer ilanımıza geçtik.
Neredeyiz? Şimdi Burhaniye tarafına geldik. Aktif'ten doğayla iç içe köyün tam merkezinde satılık müstakil ev demiş. 930 bin TL fiyatı var. Balıkesir Burhaniye Kırtık Mahallesi'nde 20 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 72 metrekare brüt, 65 metrekare net bir alanı var. Tapu durumu kat irtifaklı. Kimden? Emlak ofisinden. Bunun harici açıklamada ne diyor? Şöyle açıklamada 1+1 kullanım alanına sahiptir. Full doğa manzaralıdır. 72 metrekare brüt, 65 metrekare net alanı vardır. Arsa kullanım alanı 178 metrekareymiş. Az bir tadilatla muhteşem hale gelebilecek düzeydeymiş. Yani burası da biliyorsunuz işte Gömeç, Ayvalık, işte Akçay taraflarına yakın bir yer. İşte denize olan mesafeniz yaklaşık 18-20 kilometre diyelim. 20 kilometre de plaja inebilirsiniz. İşte Akçay'a 25 kilometre mesafede yine. Ayvalık'a olan mesafesi ne kadarmış ona bakalım. 30 kilometrede Ayvalık'a olan mesafesi. Bu bölgeler biliyorsunuz çok popüler olan yerler. Yani bu Ayvalık'ın işte köy evleri bile 1,5 milyon civarlarında köy evleri bile var diyeyim. Alternatif olarak o bölgeleri seviyorsanız işte Gömeç'ti, Ayvalık'tı, Pelitköy taraflarını seviyorsanız alternatif bir ilan olsun sizin için diyelim. Şöyle fotoğraflarına bir bakalım. Yani biraz tadilatla toparlanabilir hale gelir demiş ilan sahibi. Yani çatı fena değil gibi duruyor. Bunun harici böyle iç kısımla ilgili bir fotoğraf var mı? Evet, iç kısmı böyle bayağı bir tadilat gerektiriyor. Yani böyle az bir masraflı değil açıkçası. Ama bu bölgelerde de bu fiyatlar normal. Yani bundan çok daha yıkık dökük ev hani belki 100-200 daha aşağı olabilir, 300 daha aşağı olabilir ama bunun en azından duvardı, çatıydı vesaireydi. Bunlar da çok ciddi maliyetler. Bunlar en azından hazır vaziyette diyelim. Bölgede böyle çok iç tarafta değil. Hani denize 20 kilometre katlanılabilir bir mesafe öyle diyelim. Bunun haricinde söyleyeceğimiz bir şey yok. Kuzey Ege işte Ayvalık taraflarını sevenler için alternatif bir ilan olsun diyelim. Cep telefon numarası 0533 056 49 71. Tekrar ediyorum 0533 056 49 71 cep telefon numarası dedik. Bir diğer ilanımıza geçtik. Neredeyiz? Muğla Seydikemer Bayırköy mahallesinde müstakil köy ev demiş. 1 milyon 250 bin TL fiyatı var. 21 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış ilan. 75 metrekare brüt, 65 metrekarede net bir alanı var. Açık alanda 481 metrekareymiş. Oda sayısı 3+0 demiş. Müstakil tapulu kimden? Sahibinden. Fethiye'ye 45 kilometre, Bayırköy'ünde 481 metrekare müstakil arazi içinde taş ev, 3 odalı toplam 65 metrekare demiş. Arazi içinde bir dut ağacı, 3 adet verimli zeytin, nar, incir, keçi boynuzu ağacı vardır demiş. Şöyle biz de bir konumuna bakalım. Yani 45 kilometre demiş Fethiye'ye. Buradan da 30 kilometre gözüküyor da bilemedim onu niye böyle yazmış. Belki de işte oraya giden yol mesafe uzatıyordur. Yani sonuç olarak şöyle söyleyelim. Fethiye'ye ulaşmanız araçla maksimum 1 saat diyelim. Aracınız varsa. Bunun harici böyle ev tam böyle yine hep diyorum ya bazen böyle kutu gibi evlerden. İşte bu da kutu gibi bir köy evi. Arazisi güzel. Hani 480 metrekare büyük kocaman bir bahçe. Yani evin iç fotoğrafları yok ama dıştan iyi durumda gözüküyor. En azından çatıydı, duvarlardı, e, bazı böyle pencerelerinde eksiklikler var ama e, o da hani bu tarz evler için en düşük kusur diyelim. Muhtemelen evin içi tadilat gerektiriyor. Bunu zaten ilanlarda hep görüyoruz.
Ama bu bölgede pahalı, işte Fethiye, Muğla tarafları biliyorsunuz. Böyle çok makul fiyatlı müstakil ev bulmak zor. Alternatif olabilir sizin için. 1.250.000 TL fiyatı var dedik. Çok uzatmayalım. Cep telefon numarasını ileteyim. 0532 541 56 66 cep telefon numarası. Tekrar ediyorum, 0532 541 56 66 cep telefon numarası dedik ve son ilanımıza geçtik. Beylerköy'ünde su ve elektriği hazır. 1.300.000 TL fiyatı var. İzmir Seferihisar Beyler Mahallesi'ndeymiş. Yani köyü diyelim. 21 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 90 metrekare bir alanı var. Müstakil tapulu, oda sayısı 3+1 demiş. Kimden, sahibinden olması da bir avantaj. Seferihisar'a bağlı Beylerköy'ünde deniz manzaralı kâgir müstakil ev. 89 metrekare elektrik su aboneliği mevcut. Tadilatta oturulur hale getirilebilir. Dilerseniz yıkıp yerine yenisini yapabilirsiniz. Fiyatta cüzi bir pazarlık payı vardır demiş. Şöyle hemen bir konumuna bakalım. Denize yakın bir yer. Seferihisar biliyorsunuz, Sığacık çok güzel bir yer. Ne kadar Sığacık'a olan mesafesi? 14 kilometre bir mesafede. Seferihisar merkezde işte yaklaşık 9 kilometre mesafede diyelim. E, Aracınız varsa bunlar hiçbir şey değil. Hem böyle köyden de görebiliyorsunuz deniz, biraz uzak olsa da. Bu da bir avantaj diyelim. Şöyle bir fotoğraflarına bakalım hemen. Yani ev, e, evet, yazmış zaten ilan sahibi de, tadilatta oturulabilir hale gelir bir ev. Böyle aşırı derece hani böyle arsa modunda bir ev değil. Toparlanabilir pozisyonda bir ev gerçekten. Pazarlık da yapılır demiş. Yani pazarlığın durumuna göre e, makul bir ilan diyebilirim. Çünkü Seferihisar bölgesi çok fiyatı böyle hızla yükselen bölgelerden. E, Hem yatırım amaçlı hem de o tarafları seviyorum derseniz bana göre yine makul yerlerden birisi diyebilirim. Tamam, hani fiyat böyle pazarlıkta böyle biraz daha e, indirilirse daha da iyi olur diyeyim. Ama bununla beraber dezavantajı şunu söyleyebilirim. Metrekaresi çok yok galiba. İşte yok galiba değil, 90 metrekare bir alan sonuçta. Bahçede olmaması bir dezavantajlarından diğeri diyelim. Çok uzatmayayım. Cep telefon numarasını ileteyim. 0533 777 04 48. Tekrar ediyorum, 0533 777 04 48 cep telefon numarası. Bugün de artık videomuzun sonuna geldik. Hemen unutmadan hatırlatmamızı yapalım. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve görüşlerinizi yorumlarda bize iletirseniz seviniriz diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.